Merhabalar, ben Mert. Merhabalar, ben Serap. Adem ve Havva'dan bu yana adlı programımızda bu hafta dijital platformlarda sizlerin huzurunuzdayız. Peki sizleri bu programda neler mi bekliyor olacak? Çarpıcı itiraflar, ilginç sorular, kadın erkek üzerine konuşulmayan ne varsa bu programda konuşulacak. Biraz eğlendireceğiz, biraz düşündüreceğiz. Çoğunlukla da biz eğleneceğiz. Umarım Kesinlikle. sizler de bizlere katılıyor olursunuz. Yani itiraflar deyince sanki bu program bir anlık senin ağzından laf alman için yaptığımız bir proje olmaya başladı gibi geldi bana. Olabilir. Peki o zaman buyurun Havvalar önden. Erkeklerin kadın tavlarken şu klasik ucuz numaraları var ya, tavlama sözcükleri hani. Tavlama birkaç değil mi tanesini ya? not aldım, evet. Evet. Hani haritan var mı? Gözlerinde kayboluyorum. Ya. Adın Google mı? Çünkü aradığım her şey sende var. İlk görüşte aşka inanır mısın? Yoksa tekrar gelip geçeyim mi? Gerçekten buna inananlar var mı? Siz buna inanıyor musunuz? Ya şimdi yaş itibariyle Google falan deyince yani şimdi erkek Ademciler bilincinden bakarsak bizim için zaten söz söylendikten sonra 3 saniyelik ömrü var bizim içerisinde. Balık hafızası gibi, öyle söyleyeyim sana. Yani biz orada eğer gülersen ya nasıl esprili, nasıl da komik oldum deriz. Anladın mı? Ya da bu iş pozitif yönde bizim namımıza dönerse nasıl da hani kendimi satma mı diyeyim, yani tavlama kelimesi Yani birazcık ya tutarsa bana, ya mı giriyor birazcık? aynen öyle, yani inanç var mı diye bir sorarsan, yani biz sizin gibi çok böyle bir öncesine arkasını çok fazla düşündüğümüz bir durum değil bu. Yani evet, sadece en fazla düşündüğümüz kısım cümlelidir ama bu cümlenin sonucunda ne olur ne gider, ya satrançtaki bir hamleyi düşünürüz arkadaş, yani o da bir sonraki hamlem ne olacak? En fazla düşünebileceğim o. Sizin gibi bir sonraki Anladım. hamleler, sonraki hamleler Cümlesi falan ya filan. tutarsaymış. Yani aynen öyle, o kadar inanarak mı söylüyorsunuz? Yani kendi namıma değil yani. Bence hiçbir Adem de zaten tavlama şeyi içerisinde değil. Çünkü siz çok Okey. değişkensiniz. Buyurun, sizin sorunuzu alalım. Teşekkür ediyorum. Ben de bir klasiklerle gidiyor olur mu? Tabii Klasik ki. açılışlarla bir yapmış olalım. Şöyle ifade edeyim. Neden ülkemizdeki ilişkilerde ilk adım önce erkek atmalı? Yani şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Sizler akıllı, derin düşünen, ayrıntılı proses yapan varlıklarsınız. Her şeyde Çok bir şükür. neden, bir sebep, az evvel tam üstüne ya. Çok çalışılmış gibi oldu lan bu. Hani bildiğin aslında sen topu attın, ben gösterdim, bir anda bir şut gibi olsun. Ama birbirimizin sorularını Evet, hayır, çok enteresan. Bir de saklıyoruz da birbirimizden. bayağı köşe bucak kaçmaca Şimdi oynuyoruz. muhtemelen bunun altında yatan bir şey vardı. Biz Ademcilerin de yani ister istemez merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi. Yani bu ilk adım bekleme bir test mi? Yani bir analiz mi? Ya da bir test olarak, analiz olarak neler çıkartıyorsunuz? Ya da başka bir amacı var mı? Yani bizim için, çünkü bizim hayalimizdir. Ya abi, bilmem ne ülkesinde kadınlar teklif ediyormuş ya. Bu bizim hayalimiz ya. Ya biz de birazcık şey yapmamak istiyoruz ya. Ya aslında bu birazcık daha alışkanlık ve öğretilen bir şey. Yani çocukluğundan beri öğretilen bir şey var. İlk adım erkek atar, ilk erkek konuşur, ilk erkek teklif eder. Böyle alıştırılmış olduğu için. Günümüzde bunu ufak ufak yıkmaya başlıyor artık kadınlar. Yani kadınlar da teklif ediyor ve bence bu çok da başarılı ve gurur duyulacak bir şey. Tabii Niye tabii, abi, yani eşitlik her yerde var diyorsak madem burada da. eşitlikse, evet, dediğin gibi ben de beğendiğim bir erkeğin karşısına geçip ben senden hoşlanıyorum. Tabii bizim Ne asıl dersin diyebilmeliyim. Bunu ufak ufak alışmaya başlıyoruz ama bu geçmişten süre gelen bir tabu ya da ne bileyim öğretilen alışkanlık. Adını ne dersen de. Analizde yok yani. Bak o Yok. başında ya o bir Yok, proses. yok, yani yok, böyle yok, yaparsa bir hayır. cesaretlidir bir Yok. bilmem ne. Öyle küçük hesap yok. Vay. Çok. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu programın özelliklerinden bir tanesi. Biz o sorularımıza tam bir dürüstlükle cevap verme şeyimiz var. Tamam işte, Biz dürüst. perdenin arkasını görmek istiyoruz. Yoksa ne yapalım? Herkes genel cevapları, şeylerimizi biliyor zaten Evet. günün sonucunda. Çok şaşırttı. Ben kesinlikle bunun içinde arkasında bir analiz, bir şey falan filan. Yok, ona geliriz. Var, analiz yaptığımız çok şey var ama bu onlardan biri değil. Ha, alışa gelmiş durumlardan Tabii, biri alışkanlık. olarak diyoruz. Yani çünkü günün sonunda biz de bunu şeye getirmek istiyoruz. Yani ya ev erkekliğinin önü açılsın istiyoruz bu ülkede. İlişkiler, başlangıçlar demişken
Şimdi kadınlar kendi aralarında ilişkilerini konuşur, fikir alır, tartışır. İşte bana böyle yaptı, böyle mi yapmalıyım? Şöyle yaptı, böyle mi yapmalıyım? Bunu böyle yaptı, niye yaptı? Ama biz kendi aramızda beyhude bir çabayla konuşuruz tabii ki. Sizin açınızı bilmediğimiz için. Peki siz de kendi açınızda, kendi aranızda erkekler böyle ilişkilerinizi tartışır, konuşur musunuz? Çünkü dışarıdan gözlemimiz hiç konuşmadıkları, kendi halinde sap sap oyun oynadıkları ya da PlayStation ya da film Şimdi ya da o işte da ne bileyim yani güzel futbol şey de var, takıldıkları bir durum gibi bir algı var. Yani şöyle söyleyeyim. Program gereği biliyoruz. İkimiz de hani araştırmalar yapıyoruz, forumları geziyoruz, Evet. nabız tutuyoruz. Şimdi uluslararası alanda baktığımız zaman ülkemdekilerin çok şey vermeyeceğim, reklama da girmemesi amacıyla var. Reddit'in şey kısmında var. Erkekler konuşuyor, ask a man hesabı soruyorlar kısmı var. Ama totale baktığınız zaman hani diğer çerçeve içerisinde genele bakarsan direkt sorunun cevabını vereyim. Konuşmuyoruz. En büyük sorunumuz da bu. Konuşmuyoruz abi. Şimdi Türkiye'de bu konuyla alakalı en popüler, en trafik alan ismini de vermeme yani gayret ederek donanım, aksesuar işte bu tarz haberleri yayınlayan bir forum var, tamam mı? Ya %98 elektroniği nasıl alırım, ucuz mu alırım, nasıl kar ettim, nasıl zarar ettim bunları konuşuyoruz ve gel gelelim hani %2'lik bir kısım var. Bunun içerisinde futbol bilmem ne de var. Hani o bile yine dilimi biraz daha at ama daha çok biz erkekler olarak neyi ucuz aldım, neyi ne yaptım, nasıl da kar ettim, nasıl da övünç kaynaklarımız bu. %2'lik bir kısım var. Hani sitenin geneline baktığım zaman bir iki sitede de aynı şekilde erkek forumlarında bir konuşuluyor. Orada konuşulanlara da baktığımız zaman malum yerlerden nasıl kıl döken kremler, efendime söyleyeyim kelim nasıl saç çıkar. Yani baktığın zaman genel konuştuğumuz özel hani yani Her kendi şey kıl üzerine. Kıl tüy üzerine. Bunların hepsi kıl tüy üzerine. Bir de şey var işte çok rağbet olarak karşılaşıyorum. Benim değil de arkadaşımın böyle bir problemi vardı. Kaynımın işte efendim keçi boynuzu, pekmez işte bir de bir şey var ya balık, kalkan. Onun pıtırcıklarını aldın geçti. Bir de böyle mevzularımız var. Hani ben de evet kadın forumlarına bakıyorum. Çok güzel tartışmalar var. Çok güzel konuşmalar var. Birbirleriyle dertleşiyorlar. Fikir alıyorlar. Bizleri eleştiriyorlar. Güzel bir şey. Gerçekten birbirlerine dert... Yani onlar da isimsiz paylaşımlar yapıyorlar. Çok güzel. Ama biz isimsiz bile onu yapamıyoruz ya. En büyük eksikliğimiz. Zaten Allah da biliyor ki zaten tek başına bizi yaratsa çok tırt bir mevzu olacaktı bu dünyada. Ki sizi yaratmış da başımızın tacı etmiş diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz efendim. Kısa bir soru. Lakin bir ikinci bir versiyonu gibi de bir şey olacaktı. Çok hemen şey yapın. Bir günlüğüne erkek bedenine sahip olsan ne yapardın? Bir Yani günlüğüne. ilk yapacağın şeyden sonra şöyle birkaç tane yani kalkıyorsun sabahleyin ve bir anda bir erkek bedenindesin. Wow. Çok enteresan bir soru. Yani hiç düşünmemiştim açıkçası böyle bir şeyi de. Çok sert geldi be. Orijinal Şaşırtmacılı oldu Made bu. Mert. Gerçekten şaşırtmacılı oldu. Ya ilk ne yaparım? Sabah kalktım, erkek olarak uyandım. Doğal olarak bir taziki mesaine başladı. İlla bir tuvalete giderim. Tuvalete gittiğimde ki durumla yüzleşmek herhalde garip olan, ilk gelecek olan şey. Çünkü sabah kalktığınızda ilk yaptığınız şey tuvalete gidip elinizi yıkamak, yüzünüzü yıkamaktır ya. O andaki o durumla yüzleşmek, o yüzleşmeyi atlattıktan sonra her şeyi yapabilirim ya. Bir şok var. Yani tabii Tabii. şok İlla bir şok olur zaten de. Sonra yani Ayakta böyle bir şey bunu bir ayakta imkan. işemenin nasıl bir şey olduğunu da merak etmiyor değilim. Artık bunun için böyle güzel Evet, aparatlar varmış, duydum ben de. Ben çok önceden ilk çıktığı zaman ilk Rusya'da görmüştüm. Bir çıktıktan sonra bir şey yaptım. Çok gereksiz. Ama aslında çok böyle sosyal ortam açık. Zaten asıl Sağlıksız kullanma. da bence yani. Ama şöyle bir şey düşün. Hani konser alanları, festival alanları gibi alanlarda ne yazık ki herkes birbirine saygı duyacak şeyde değil. Bulmak istediği gibi de bırakmadıkları için. O açıdan Belki evet. alkolün de verdiği bir etkisinde sizin de tabii ki avantajlarınız ve dezavantajlarınıza baktığınız zaman bence o alanlarda kullanılmak. Yoksa durduk bir yere Evet. müsait bir alanda kullanılacak dediğin gibi bir şey değil. Evet. Yani kontrol edeceğin tek yeri tuvalette. Peki bir şey yapar mısın? Yani bunlar nedir? Bunlar yani anladım. İlk yapacağım bir şey bunun dışında kontrolün ve şaşkınlığın. Üstsüz gezmek.
Yüzsüz gözlük. Vay, bak bu güzeldi. Okey. Yani çünkü gerçekten imreniyorum o konuda size. Şimdi biz kadın olarak evde Öyle bir sıcak da sanki olsa dışarı yani çıkıyoruz. hayır ne olursa olsun evdesin oturuyorsun, Evet. tamam mı? Sizin boxer yani bir parçayla oturma lüksünüz var. Biz kadın olarak yok. Ya bir elbise giymek zorundasın ya tişört, şort tişört. Hadi iç çamaşırlarını tuturdu 2 parça giyiyorsun. Yani illaki bir şeylerin oluyor. Hani iç çamaşırı giymedin, sadece bir elbise giydin falan ama yine fazla. Ama sizin sadece donla oturma lüksünüz var ya. Ben mesela bunu kıskanıyorum açıkçası bir kadın olarak. Diğerleri hemcinslerimi düşünür bilmiyorum da o donla üstsüz evde oturmayı bir denemek isterdim. Deneyelim. Peki, okey. Sorunun hemen ikinci versiyonu. Peki buradaki değiştiğin beden, erkek bedeni, eşinin bedeni olsa ne yapardın? Kalktın, baktın ki eşinden değişmişsin. Yani eşinin bedenine sahip olmuş. Eyvah eyvah. Eşinin bedenine sahip olursa ne? Eyvah, Gel lan buraya. Şiddet uyguluyormuş değil mi? Ha, şimdi sen bana böyle yapıyordun falan diye. Yok. Ne yapardın? Eşinin bedeni olsa. bu Yani beden. aklıma çok kötü şeyler geliyor. Lütfen, burası zaten onun şeyi, yani burada konuşacağız. Ne diyeceğiz? Rütük mü vereceğiz? Millet niçin dinliyor? Yani Lütfen açık gönlünde. Kırbaççı getir. Diz çök bakayım şuraya. yani açıkçası yani birkaç şapla sağlam indirtmeyi isterdim yani. Ya bunu bir tek erkek bedenine sahip olunca bunu mu yapıyor? Yani ben sana kavanozları açtırıyorum bu evde. Bence bu olmamalı. Çok rütük yapıyorsun kendine. Akşam oturuldu, çok güzel yemekler yendi, kahveler içildi. Günün sonunda kız eve bırakıldı. Ertesi gün ses soluk yok. Ama buluşmada bir sürü planlar yapıldı. İşte tatile Ghostlama şöyle mı? gideriz. Ghostlamaktan Tatile bahsediyoruz. şöyle gideriz. Şunu şöyle mi yapsak, bunu böyle mi yapsak falan diye. Akşam inanılmaz keyifliyken gecenin ilerleyen saati kızı eve bıraktıktan sonra ertesi gün soluk yok, ses yok. Bu bir ilişkinin arasında mı yoksa ilk tanışmanın yine İlk devam mı? flört, ilk buluşmanın sonrasında. Ya birkaç şey var mı? Yani bir geçmiş var mı? İlk flört dedi. Az evvelki yine evet senaryonun evet. devamı. Asıl senaryonun devamından Beraber bahsediyorum. hızlıymışız. Biz de hemen bir ilk buluşmada tatil mi planladık yani? Ya böyle insanlar var. Tamam, Yani yok demiyorum, hepimizin oraya girme. karşısına Boş ver. çıkmıştır. He. Yok, çıkmadı benden. Yani kadınların çıktı çok fazlasıyla yani. Herkesin Hemen mesela- tatile mi gidelim dediler. Bir kere işte yazın nereye tatile gidiyorsun? Yazın şöyle mi yaparsın? Aa bak birlikte belki şuraya gideriz falan. Şunu Vay. şöyle yapar mıyız? Aa bak şurada bir mekan var, oraya mutlaka bir gün gidelim. mekanlar Şunu yine şöyle biraz- yapalım, bunu böyle yapalım Okey, falan diye okey. planlar konuşuluyor. Geleceğe dair yani 3 hafta sonrasına, 5 hafta sonrasına. Daha ilk date'den. İlk date'ten. Yani o yüzden sen bir şey yapıyorsun. Aa bayağı keyifli geçiyor Yapmayın falan diye oğlum, yapmayın, düşünüyorsun. bunlar hata mesela. Sonra ertesi gün arayan yok, soran yok, mesaj atan yok. İletişime Ghostlanıyoruz yani, tamam, okey. giren Break yok. ruh, okey. Yani bunun sebebi ne? Gece seksle bitmediği için mi? Çok açık ve net soracağım. Ha, bir dakika dur, bir saniye. Soruyu Yoksa- anlamadım. Bunu kadın yapmıyor. Erkek yapıyor. Ha, erkek yapıyor. O yüzden erkeğe Maalesef soruyorum böyle zaten. soruyu cevabını zaten kendin veriyorsun. Tabii, elektrik alamadığı için bu pil bir şarjı bitti, makine kapandı. Oo, bu basit, çok güzel. Sorun çok güzel. Edebiyatsal çok güzel girmişsin ama tek yanıt tabii ki. Yani gecenin sonu seksle bitmediği için mi? Yani tabii ki şimdi işin esprisi Yoksa bu. Cevap vereyim. psikolojik olarak dengesiz misiniz diye sorusu geldi. Tamam. Yeter artık soruyorsun. Zaten hani sorduğun Çok sorunun uzun oldu. edebiyatı çok uzun ama cevabı basit, yani bu kadar gerek olacak bir şey yok. Evet, gerçekten de elektrik. Şimdi hem ben bu kadar atıfta senaryonun anlamında konuşuyorum. Bir erkek gözüyle çerçevesi içerisinde. Ben şimdi böyle bir karakter olsam, böyle bir karaktere giriyor olsam, böyle bir beklentim, biri zaten aslında bu kendimi pazarlama ve satış tekniği içerisinde gerçekten de iyi niyet. Yani kötü anlamda da demiyorum. Hani satış pazarlama derken sanki bir ürün gibi. Sonuçta kendimi tanıtıyorum. Bu da bir satış pazarlamadır. Bunun iş hayatındaki tabiri, karşılığı budur. Alacağın ürünün ne olduğunu ifade etmektedir. Evet, böyle şeyler yapabiliriz. Bu genel bir trailer, reklam aslında. Evet, ben senden bunu hayal etmemişim. Söylediğimden de. Ve
Ghost'lu şey yapmıyorum. Tavsiye eden bir insan değilim. Herkes dürüst dürüst görüşünü söyler. Evet, alamadın, edemedin, olmaz. Zaten bu işin ilk buluşmasının sebebi budur. Bunu alıp alamadıysa olacak değildir. Arkadaş olarak devam edelim. Sana saygı duyuyorum dersin. Bir erkek bunu yapıyorsa da dediğin gibi sadece tabii cinsel yönden değil bu çerçeve içerisinde. Aslında o anki az evvel dediğimiz gibi o buluşmadan beklenilen enerjiyi, beklenilen karşılığı alamamıştır. Yani erkeğin o ilk buluşmada kendisine biçtiği şey olarak söyleyeyim. O cevabı karşı tarafından alamadı. Evet, bu cinsellikte olabilir. Eğer zaten buluşma, bir ilişki çerçevesinde girilen, aranan şey oysa. Bu dostluk veya romantizm de olabilir. Gerçekten ilgi duymak da olabilir. Ama en son ilgi duymak veya aşık olmak anlamında söylüyorum. Eğer gerçekten zaten biz o date'den önce ben ona çok önceden bir platonik bir ilgim veya bir aşkım, bir vurgunluğum varsa daha ilk baştan biz bundan vazgeçmeyiz. Yani hemen ghostlamayız. Bir erkekte bir şeyi değiştirme ya da ekstra bir şey ekleme hakkın olsaydı, genel de cevaplayabilirsin bunu. Bir Havva bakış açısı, kadın bakış açısı, kadın arkadaşların içerisinde. Bir erkekten hangi özelliği çıkartır? Hakkın bir. Yani ya ekleyeceksin ya bir şey çıkaracaksın. Ya da bu mevcut halimize bir şey daha ekleyeceksin. Ne olurdu bu? Neden? Empati. Ya. Neden? Ya çünkü empati kurmayı gerçekten erkekler beceremiyor. Genel anlamda diyor. Evet. Çerçeve için. Yani bir şeylerini eksiltmeyi istemem. Zaten çok az sınırlı sayıda özelliğiniz var. O sınırlı sayıda özelliklerden birini azaltmak günah. Yazık. Şimdi. Empati eklerdim. Vicdanım el vermedi. Ama birazcık empati eklerdim yani. Hani kadına, hayvana, her şeye karşı. Ya canım İstisnalar şimdi, tabii ki var. Ama bir bütün şey söyleyeceğim. erkekler aynı demek istemiyorum ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Aslında ya tabii ki herkesin şeyi var. Ben Kötü anlam ama genelini istisnalar kötü. Ademlerin hepsini şey yapıp da iyileri istisna yapamazsın. Burada karşı çıkıyorum. İyiler istisna değil. Kötüler. Yani azınlık olan o. Bütün hepsini erkekler kötü, bir kısmı iyi demek de yanlış. Aslında belki de daha doğru cümle, insanlara empati eklemek isterdim birazcık ya. Tamam, okey. Ben ne yapardım bu arada? Şık Bir şey söyleyeyim. soru. Kendi soruma kendim cevap verirdim. Ver hadi bakalım, sen ne yapardın? Her ay bir adet olsunlar da bir kalasınlar da göre. Ya bomba cevabı değil mi? Bence bu. Bunu hiçbir şey eksiltme. Koy bunu. Bir kanasınlar bir göreyim ya. Madem böyle, onu değiştirmek isterdin. Şimdi kadınların regl durumu. Ama sizde de kanamasız bir regli var. Kabul edelim bunu. Bence var. Bazen çünkü nedenini anlamadığımız bir şekilde içinize kapanıyorsunuz. Agresif oluyorsunuz. Böyle kadınların reglideki gelgitleri gibi halleriniz oluyor. Sizin de böyle regl döneminiz gibi bir döneminiz var. Yoksa o ruh hali neden kaynaklandığını bir türlü açıklayamadığınız da bir durum var. Yani hani anlatmıyorsunuz, bir şey mi oldu bilmiyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz. Kendi içinize kapanıyorsunuz. Bu belirli periyotlarda oluyor. Kadınların reglisi gibi. Benim hallerim var, bana dokunmayın tadında. Ne oldu, siz de mi regl oluyorsunuz? Soru bu mu? Bu. Duygusal ve hormonsal şey yaşamamız için bizim de kanamamız mı lazım? Bizim de içten kanıyoruz işte. İşte evet. Ya tabii ki bu arada bir şey söyleyeceğim. Konusu gelmişken sorunu şey olarak. Tabii ki hani resmi olarak böyle bir şey yok ama bilimsel ve psikolojik olarak yapılan bir araştırma var bu çerçeve içerisinde. Sizler gibi tabii ki bir aylık bir şey değil ama bu belirli değişik aralıklarla. Ama bu tabii ki bunun değişkenleri de var. Dediğimiz gibi bu bir araştırma, bilimsel bir araştırma. Farklı görüşler de var. Bu yaşadığımız modern hayatının verdiği stres olsun, iş hayatı olsun, ilişkisel baskılar olsun, ailevi baskılar olsun, gelecekten beklentiler olsun. Bunların da tabii ki bu sadece bireylerin bütün hepsinin bir problemi. Erkekler de bunu kadınlardan daha farklı. Dediğim gibi az evvel de en başında başka bir önceki sorularda konuştuğumuz gibi kadınlar biraz daha bu tarz şeyleri rahatlıkla konuşup birbirleriyle paylaşıp alışveriş yapabiliyor. Çok güzel ve gerçekten özendiğim bir şey. Yani bizim erkeklerin de ihtiyacı var ama yaptığımız bir şey değil. Çünkü biz eksikliklerimizle veya bir sorunlarımızla yüzleşmeyi çoğunlukla içten yapmaya çalışıyoruz. Ya da gözlemlerimizde kendimiz bir şey çıkar. Paylaşmıyor muyuz? Paylaşıyoruz ama bunda bile çok fazla dürüst değiliz. Yani ben sosyal medyada bile bakıyorum ne kadar rahat. Kimliğini şeyini saklayarak çok rahat bir soruyor, ediyor, şey yapıyor. Biz bu kadar şey yapamıyoruz.
Bizde zaten bu tarzda bir kullanım da yok sosyal medya çerçevesinde. Sizler gibi aktif bir yerde bilgi paylaşalım. Bir ağımız yok. Sizin birlikteliğiniz bizde kopuk. Bir erkek kanamasız regle olduğunda, yani içi Böyle bir kapandığında, böyle bir durum yaşadığında kadın ne yapmalı? Ya Çünkü tabii biz ki. ne yapacağımızı bilmiyoruz böyle durumlarda. Bunun şunu söyleyemezsin ki. Bunun formülü budur. 2 yumurta, bir bardak un, efendime söyleyeyim. Tamam, bir yemek söz tarifi söyledi. değil tabii ki. yani. Tamam, kişiye göre özel. Kimisi tartışır, o an her şeyi konuşup paylaşmak ister. Kimisi dönür arkar biraz rahat etmeye konuşur döker gider, hiçbir şey olmuş gibi olur. Bu kişiden kişiye, bireyden bireye değişen bir şey. Yani bunun için özellikle sizin gibi mesela bir şeyimiz yok işte. Mesela kadına nedir? Daha fazla ilgi gösterip orada daha anlayışlı olman lazım. Söylediği sözler çerçevesi içerisinde hemen kırılıp bunu ilişkinin tamamına yaymamak lazım. Ya da kişisel algılamamak lazım. Sıcak çikolatasını yapmak lazım. Şarabını koymak lazım. İstediği filmi açmak lazım. Battaniyeyi açmak lazım. Sıcak su torbası. Sıcak su torbası. İşte ayaklara masaj. Evet, bak bunlar sizi rahatlatan. Bizdeki bu kadar böyle bir ifade edebileceğimiz, sınırları belirleyeceğimiz bir reglimiz de olmadığı için erkeksel de bu konuda da biz tamamen tuhafız. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani gidip duvara kafamı çarpıyorum falan yani. Böyle yürüyorum. Yol var yani. Bakmıyorum, görmüyorum bile yani. O anlamda. Hani o yüzden bizde şunu şöyle yapacaksın diyebileceğimiz bir tarif de yok ne yazık ki. O zaman erkekler biz bilmiyoruz, siz bilemezsiniz. Var mı sorunuz? Tabii ki. Son sorunuz mu? Tabii ki. Aynen. O zaman son sorumuzu ve son eğlenceli. sorumuzu ve sen neden sonlara geldin mi? Hep bir son demeye ihtiyacı duyuyor. Bırak ben getiririm. Son. Kıskan. Son diyorum işte, son. Peki. Her şeyimle yarışıyor arkadaş. Buyurun. Ama bir rahat bırakmıyorsunuz ki ya. Bir rahat bir alan verin. Biz şurada bir Tövbe şey yapalım bismillah. ya. Tövbe bismillah. Gören de kısıtlanıyorsunuz zanneder. Kısıtlanıyorum. Şu kadar açık bir alan veriyor bana ya. O kadar. Bu kadar açık alanda oyna. Buraya kadar. Peki. Şimdi ACR'ı duydun mu? ACR daha çok böyle Experiences and Closed Relationship diye bir ismi var. Türkçe'ye yakın ilişkileri belirleme envanteri olarak ifade edilen bir şey. Bu aslında bir psikolojik ve aynı zamanda gerçekten yani bilimsel bir testten. Yaklaşık sana kurgusal. Teste tabi tutacağımızı bilseydik sınava çalışırdık. Bu amaçla bu çalışacak değil. Şimdi buyurun. Böyle farklı, soru dedik, test demedik. Neyse buyurun bakalım. Gönder gelsin. 3 farklı senaryo çerçevesi içerisinde kendine en yakın olan cevapları seçmeni istiyor olacağım. Tamam mı? Tabii ki, buyurun. Ve bunun üstüne de ben senin ilişkideki bakış açın ve kendi rolünle alakalı yapılan testin sonucundaki karşılığını okuyor olacağım. Partnerin sana birkaç saat boyunca mesaj atmadı, ne düşünürsün? A. Kesin bir şey oldu, endişelenirim. B. Yoğun olabilir, sonra döner. C. Beni umursamıyor olabilir diye şey var. B. Düşün, B diyorsun. Çok net. Yani Yoğun olabilir, sonra kurmam döner. kafamda ben genelde ya. Şimdi de şöyle bir şey var. Benim baktığın zaman bana telefon çalarsa ben açarım. Toplantıda da olsam toplantıdayım yazarım. Cevap atarım yani. Tamam mı? Evet. Her türlü şey. Ama ben gel anama, babama, eşime aradığı zaman abi yok. Hatta birini arıyorsun, ulaşamıyorsa o onun yanında mıdır diye diğerini arıyorsun, diğerini arıyorsun. Böyle bir iletişim kullanıyoruz. Ben böyle bir hayat çekiyorum bu arada. Şimdi benden böyle rahatım. bir anda gelmedi. Düşüneceğin şey bu mu? Yoğun olabilir, sonra döner. Evet. Peki senin cevabının karşılığını en son bırakıyorum. Hemen hızlıca okuyorum. Kesin bir şey oldu, endişelenirim'in cevabının karşılığı kaygılı bağlanma olarak ifade ediyorlar. Duygusal teyit ihtiyacı yüksek olan, terk edilme korkusu yaşayan, taşıma olasılığı yüksek olan bireylerde olurmuş. Terk edilme korkusu, taşıma olasılığı yüksek olan. A şıkkının cevabı. C. Beni umursamıyor olabilir. Bu kaygılı ve kaçıngan bağ kuran, hem ilgi istiyor hem de güvensizliğe meylediyor diye düşünüyor. B ise güvenli bağlanma olarak ifade edilen, sağlıklı beklentilere, karşılıklı alan tanımaya açık karakterlerin çoğunlukla bu yöndeki bir bakış açısıymış. Peki. Her zamanki gibi. İkinci soru. Partnerin ile tartıştın, odayı terk etti. Ne yaparsın? A. Peşinden giderim, konuşmak isterim. B. Biraz yalnız kalmasına izin veririm. C. Bu uzaklaşma beni daha da soğutur. Ben biraz uzaklaşmasına izin veririm çünkü öyle bir durumda tartışmışsak eğer ben de biraz uzaklaşmak isterim. Bu uzaklaşma beni, yani C mi demek istiyorsun? Bu Hayır.
B. B. Yani Biraz biraz yalnız kalmasına mesafe. Evet. izin veririm. Onu da yalnız kalsın. Ben de biraz yalnız kalayım. Ortalık bir sakinlesin. Herkes bir mantıklı düşünmeye başlasın. Bir nefes alsın insanlar. Çünkü ben tartışmanın böyle tartışma anında konuların rahat çözülebileceğine inananlardan değilim. Bir nefes alın. Bir içinizden 10'a kadar sayın. Bir durun. Sonra devam edin. Okey, ben Kafasında hızlıca olduğum cevapları için. istersen B diyorum. okuyayım. Hemen vaktimiz de kısıtlı olduğu için. Evet, evet. Peşinden giderim, konuşmak isterim diyen yine kaygılı bağlanmaya giriyor. Hemen çözüm arar, çatışmanın uzamasından rahatsız oluşmuş. C. Bu uzlaşma beni daha da soğutur. Bu kaçıngan bağlanmaya giriyor. Duygusal yakınlıkta zorlanma, savunma mekanizması aktif bireylerde daha çok yaygın olarak görünüyormuş. Biraz yalnız kalmasına izin veririm. Güvenli bağ olarak geçiyor. Empati ve dengeli yaklaşımı çoğunlukla benimsemiş karakterlerde yaygın olarak yapılan bir Bak, şey. insanlara bile empati koymak istiyorum. Peki. Çünkü empati benim için önemli bir şey. İzin verirsen hızlanarak devam edeyim. Övmeniz Evet, bittiyse. kaç tane soru var? 3 dedik ya başında. Hah, tamam, okey. Partnerin sana biraz yalnız kalmak istiyorum dedi. Ne hissedersin? A. Beni istemiyor artık diye düşünüyorum. B. Herkesin zamana ihtiyacı olabilir. C. Ben de uzaklaşmak isterim zaten. B ile C çok yakın aslında. Partnerim benden biraz uzaklaşmak istedi. Biraz yalnız Soru. kalmak istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum dedi. Okey, no problem. Okuyayım mı tekrar hızlıca cevapları? Evet. A. Beni istemiyor artık diye düşünüyorum. Gereksiz bir B. durum. Herkesin zamana ihtiyacı olabilir. Evet. C. Ben de uzaklaşmak isterim zaten. Ha, bu zaten kelimesi beni sadece irite etti. Ben de uzaklaşmak isterim zaten, misilleme gibi. Yo, herkesin uzaklaşmaya ihtiyacı olabilir. Bence B yine ya. Çünkü ben de uzaklaşmak istediğim zaman İzin olabilir. verirseniz onun hemen da hızlıca olabilir. okuyayım. O misilleme gibi Ben değil de bu bilimsel ortalama yorumdan olarak. daha fazla sizden yorum aldım. Anladık. Size vereceğin cevabını karşılığını okuyacağız. Bu kadardı, bu uzun kadar tamam, değil. o soruları kendi içimde de sorguluyorum, şıkları. Tamam. Ama sesim yükseldi. Tamam, okey. Görüyoruz nasıl yaşıyorum. A. Bilinçliyim ama. Ya bir dakika dur yeter. Evet, evet. A cevabını verenler beni istemiyor artık diye düşünüyorum diye kaygılı yine bağlanmaya giriyor. Kendi değerini ilişkinin ilgisiyle ölçme eğilimi yatkınlığı. Bu çok yaygın cevaplardan biriymiş bu arada. Birçoğumuz da yaptığımız bazen istemsiz yapılan hatalardan biri. Kendi değerimizi ilişkiyle ölçümlüyoruz. İlişkinin enerjisiyle. Bazen ilişkilerde de bu yukarı çıkıp aşağıya. Biz bu anlamda bir anda kişisel beni seviyor, sevmiyor ya da bana sevgisi azaldı yapılıyoruz. En büyük hatalardan biri. C. Ben de uzaklaşmak isterim. Yine kaçıngan bağlanmaya giriyor. Mesafe duygusal konfor bölgesine birazcık daha yatkın bireylerde gözüküyormuş bu. B. Yine güvenli bağlanmaya giriyor. Bireysel ihtiyaçlara duyarlı. İlişkide denge var diyen kişi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Davrandığım bir şeyde bazen aralarda biraz rütük var. Bir yerde rütükledim. Evet, haklısın ama inşallah onları da biz ilerleyen kaldıracaksınız zamanlarda orada. bakalım inşallah, Düşünüyoruz. kısmetse. Evet, siz değerli ekran başındakiler bu hafta sizlerle birlikte ilgi çekici konuları kendi üslubumuzla yaklaşarak cevap vermeye gayret ettik diyorum. Evet, çok merak edilenleri, gerçekler kadar yalanları da konuşmaya gayret ettik. Ve Yönetmen koltuğundan mikrofonun başına geçen Serap. profesyonel iş hayatından fırsat yaratıp tartışmanın ortasına atlayan Mert. Evet, sizlerle ilgi çekici bu hafta birçok soruya birlikte cevap verdik. Bundan sonra da diğer sorularla birlikte de karşınızda oluyor olacağız. Merak ettiklerinizi yorumdan bizlere ulaştırmayı unutmayın. Device teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.